Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda paylaşacağım tarif lezzetli bir ekmek tarifi. Ekmek tarifi için 6 su bardağı unu bir kabın içerisine aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 1 yemek kaşığı kuru maya ekliyorum. Hazırladığım bu ekmek dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, güzel bir ekmek tarifi oldu. Kesinlikle izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Kuru malzemeleri una spatula ile iyice karıştırıyorum. Dakikalarca yoğurma gerektirmeyen güzel bir ekmek hamuru hazırlayacağım. Sonrasında da pişireceğim. Tuzu, toz şekeri, mayayı iyice una karıştırdım. 2 su bardağı oda sıcaklığındaki sütün içerisine 1 su bardağı ılık su ekledim ve unun üzerine döküyorum. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su ekledim hamuru yoğurmak için. Hamuru elimdeki spatula ile kıvam alıncaya dek yoğuracağım. Dakikalarca yoğurma derdi olmayan bu ekmek hamurunu sizlerle paylaşmak istedim. Porsiyonluk hazırladım. İnanılmaz lezzetli bir ekmek oldu. Dilerseniz kahvaltıda çıtır çıtır, kahvaltınızın yanında dilerseniz gün içerisinde yapıp tüketebilirsiniz bu lezzetli ekmek tarifini. Hamuru toparladım. Biraz daha karıştıracağım. Tam kıvam alıncaya dek. Elimle yoğurma gereksimi duymadım. Spatula ile karıştırarak, çok fazla olmadığı için un, sadece 6 su bardağı un kullandım. Hamuru toparladım. İstediğim kıvama geldi hamur. Spatulanın üzerindeki hamurları da alıp üzerini kapatacağım. Yaklaşık 40 dakika mayalanacak hamur üzerine bir streç film kapatıyorum. Sonrasında bir poşet daha geçirip kendi kendine çok fazla üstünü kapatmadan mayalanmasını bekleyeceğim. 40 dakika yaklaşık mayalanma süresi. ...40 dakika sonra mayalanan hamurun üzerini açıyorum. Ve çatal yardımıyla hamurun havasını alıyorum. Yine yoğurmadan çatal yardımıyla hazırladığım hamuru kaselere alacağım. Kaselerin içerisine yarım çay kaşığı yağ ilavesi yaptım ve her tarafına gelecek şekilde sürdüm. 6 tane kase kullanacağım ekmek için. Hamurları kaselerin içerisine çatal yardımıyla düzelterek alıyorum. Çok fazla düzeltmenize gerek yok. Zaten kendi kendine kase içerisinde de biraz kabaracağı için kendi şekle giriyor hamur kabardıkça. Çatalı sadece hamuru porsiyonlamak için kullandım. Kaselerin içerisine çatalla hamuru alıp ekmek hamurlarını kaselere bölüyorum. Önce kaseleri yağlamıştım. Sonrasında 40 dakika mayalanan, sonra havasını aldığım hamuru hazırlamış olduğum kaselerin içerisine aldım. Toplamda 6 tane kase kullandım. Unun miktarını çoğaltarak
daha fazla ekmek elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm ekmek hamurlarını böldüm, hazırladım. 6 tane ekmek çıkacak hazırladığım hamurdan. Yine çatal yardımıyla kenar kısımlarına dağıtıyorum. Söylediğim gibi hamur biraz da tekrardan kabaracağı için ben hamuru düzeltirken kendi şekle girecek hamur. Sadece kenar kısımlarını düzeltiyorum. Hazırladığım kase içerisindeki ekmek hamurunu 180 dereceli fırında yaklaşık 1 saat ara ara kontrol ederek pişireceğim. Fırına aldım. 180 dakika ayarladığım fırında 1 saat pişen ekmekler servise hazır. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok güzel pişti. İnanılmaz da lezzetli. Biraz lezzeti ekşi mayalı ekmeğe, biraz da köy ekmeğine benziyor. Sıcacık ekmeğe bol tereyağıyla sürüp afiyetle yiyeceğim. Kolaylıkla kase içerisini yağladığım için çıkıyor. Hiçbir şekilde yanma yapışma olmadı. Altında gösteriyorum sizlere, gayet çıtır çıtır göründüğü gibi lezzeti de. Fırından çıkarttığım ekmekleri sıcak sıcak servise aldım. Dilimleyip sizlere içerisinde göstereceğim. Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz gün içerisinde yapıp kolaylıkla severek tüketebileceğiniz bir ekmek. Sizlere dilimleyip içerisinde göstermek istiyorum. Evde hazırlayabilirsiniz ekmeklerinizi benim gibi. Bakın, içi de gayet pişmiş. Sıcak olduğu için biraz dilimlemekte zorluk çekiyorum. Tereyağını süreceğim. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir ekmek tarifi oldu. Umarım sıkılmadan izler. Tarifi de beğenirsiniz. Üzerinde yağ ile şahane sıcacık ekmekler karşınızda. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Yazdan hazırladığım kuru kayısı reçeliyle beraber göstermek istedim. Kuru kayısı reçelinin videosu kanalımda mevcut. Linkini de videonun açıklama kısmında eklerim. Oradan bakabilirsiniz nasıl yaptığıma. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz nasıl hazırladığıma. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.